Merhaba, ben Şahin Kaçmaz. Günlük hayatta sağlıklı besin olarak tükettiğimiz ton balığı aslında zararlı mı? Eğer sıklıkla ton balığı tüketen biriyseniz bu videodan sonra bir aydınlanma yaşayabilir, ton balığı tüketiminizi gözden geçirebilirsiniz. Günümüzde insanlara sağlıklı besin diye yedirilmeye çalışılan piyasadaki en sağlıksız yiyeceklerden biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorlar 20 yaşının altındakilerin hiç tüketmemesi gerektiğini söylüyor. 20-40 yaş arası kadınların mümkünse hiç tüketmemesini, genç erkeklerin de en fazla 10-15 günde bir porsiyon tüketmesini tavsiye ediyor. Peki neden? Doğadaki balık cinslerine baktığımızda büyük balık küçük balığı yer kuralı geçerlidir. Her balık kendisinden küçük balıkları yer ve yediği balıklardaki bakteri, zararlı maddeleri ve atıkları da toplar. Günümüzde bir balinanın ortalama bir şehir çöplüğü kadar zehirli madde taşımasının sebebi de budur. Haliyle ton balığı da büyükçe bir balık cinsi olduğu için küçük konserve kutuları sizi yanıltmasın. Ortalama bir ton balığı bir insandan daha büyüktür. Küçük balıklardaki birçok zehirli unsuru içinde barındırır. Ton balıkları civa konusunda çok zengin bir balık türüdür. Ufak balıklarda az miktarda bulunan civa ton balıklarında çokça bulunur. Çünkü bu balığın civayı vücuttan atacak bir sistemi yoktur. Bir ton balığı ufak balıkları yedikçe vücudunda civa birikir ve yakalanıp konserve haline getirilen ortalama bir ton balığında bir insan için oldukça zararlı miktarda civa bulunur. Peki civa neden bu kadar zararlıdır? Buna cevap bulmak için Japonya'nın Minamata kentine gidiyoruz. Minamata 1900'lerin başında kimyasal ürünler üreten ve civa üretiminin de yapıldığı bir sahil kasabasıydı. Üretilen kimyasal maddelerin atıkları okyanusa boşaltılıyordu ve insanlar en başta bunda bir sakınca görmüyordu. Bu fabrika dışında kasabanın en önemli geçim kaynaklarından biri de balıkçılıktı. Bir gün kasabadaki sokak kedilerinin garip davranışları dikkat çekti. Kediler tuhaf hareketlerde bulunuyordu. Bazıları durup dururken yere yığılıyor, bazıları yürürken önlerindeki duvarı görmeyip çarpıyordu. Kedilerin ilginç davranışları dikkat çekse de kimse bunun sebebini anlayamadı. Halbuki kediler kirlenen denizdeki balıkları yiyordu ve ilk zarar görenler onlar olmuştu. Kedilerin çoğunda ağır beyin travması vardı ve yeni doğan yavru kedilerin önemli bir kısmı engelli olarak dünyaya geliyordu. Birkaç yıl sonra kasabadaki çocuklarda da garip davranışlar sergilenmeye başladı. Dahası kasabada dünyaya gelen bebeklerde de gariplikler vardı. Çoğu insan kasabanın lanetlenmiş olduğunu veya kötü ruhlar tarafından ziyaret edildiğini düşünüyordu. Hatta kasabada ortaya çıkan hastalığa kasabanın ismi olan Minamata sendromu ismi verildi. Doktorlar birkaç yıl boyunca sorunun cevabını aramaya çalıştı ve gerçek ortaya çıktığında çok geç olmuştu. Çünkü kasabada son birkaç yıl boyunca doğan çocukların tamamına yakını zihinsel engelliydi. Sonraki yıllarda olay ortaya çıktı. Fabrikadan denize atılan maddelerin en zararlısı civaydı. Civa, gelişmemiş veya gelişmekte olan beyin hücrelerine ve hatta sinir sisteminin diğer bölgelerine de çok büyük zararlar veren bir maddeydi. Kasabadaki balıklardan özellikle ton balığında çok miktarda civa tespit edilmişti. Civanın insan vücudundan atılması 3 yıl sürdüğü için burada ton balığı yiyen bir kadın 3 yıl içinde hamile kalıyorsa çocuğu zarar görüyordu. Yine bir çocuğun
beyninin gelişmesi 20'li yaşlara kadar devam ettiği için çocuk yaşta balığı yiyenler de zarar görüyordu. Sonradan yapılan araştırmalarda dünyanın neresinden çıkartılırsa çıkartılsın ton balıklarında olması gerekenden kat ve kat daha fazla civa olduğu ortaya çıktı. Amerika'da bugün doktorlar ton balığı tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini söylüyorlar. Ton balığı şirketler tarafından sağlıklı besin olarak tanıtılıyor. Çünkü düşük yağ ve yüksek protein oranına sahip ama şirketler nedense yüksek civa oranından hiç bahsetmiyorlar. Bu her ton balığı yiyen kadının engelli çocuk sahibi olacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Ama yine de böyle bir risk olduğu aşikar. Yani haftada bir ton balığı yiyen bir kadın çocuğunun engelli olma ihtimali %5 bile olsa bu çok yüksek bir risktir. Çünkü bunu yapan 100 kadından 5'inin engelli çocuk sahibi olacağı anlamına geliyor. Erkekler çocuk doğurmadığı için 20'li yaşlardan sonra ton balığı tüketmesinde risk daha az olacaktır. Ama yine de fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Michigan Üniversitesi'nde 1998 ile 2008 yılları arasında yapılan bir araştırmada denizdeki ton balıklarında civa oranının her yıl ortalama %4 arttığı ve ton balıklarının giderek daha da zehirli bir hal aldığı ortaya çıkmıştır. Harvard Üniversitesi'nde yapılan başka bir araştırmada 1989 ile 2009 yılları arasında ton balıklarındaki civa oranının %30'luk bir artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Dünya giderek kirleniyor ve balıklar da bundan nasibini alan yiyecekler arasında. Genelde bir balık ne kadar küçükse yenilmesi o kadar güvenlidir. Çünkü büyük bir balık küçük balıkları yiyerek onların zehirlerini de biriktirmektedir. Yabancı gazete, dergi ve sitelerde bu konuda bir sürü yazı var. Ama Türkçe siteleri taradığımda çok az bilgi bulabildim. Nedense Türkiye'de ton balığının olası zararları konusunda kimse bir şey söylemiyor. Dikkatli olmakta fayda var. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız.